Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda yeşil bir pasta var. Pastamız ıspanaklı kümbet pasta. Kümbet pastamızı hazırlarken yeşil uzaylı akımını söyleyen çocuklarım aslında bu uzaylı akımının sadece müziğinin melodisini çok sevdiğim için ve oldukça eğlenceli bir müzik olduğu için bu akımın da çok fazla takip edildiğini ve izlenildiğini de gördüğüm için biz de yeşil uzaylı bir pasta hazırlayarak, daha doğrusu pastamızı yeşil uzaylı akımına uydurarak bu akıma katılmaya karar verdik. Umarım oldukça amatörce hazırladığımız pastamızı beğenirsiniz. Pastamızın yapım aşamasında bize gerekli olan malzemelerimiz: önce geniş bir çırpma kabı alıyoruz. 1 su bardağı toz şekeri, 4 adet yumurta, 1 su bardağı un ve 1 su bardağı olacak şekilde haşlanmış ve blenderdan geçirilmiş ıspanak püresi. 4 adet yumurtamızı çırpma kabımızın içerisine alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şekerini ilave edip çırpmaya başlıyoruz. Yumurtalarımızın rengi iyice açılıp rengi açık sarı oluncaya dek ve şekerler de içerisinde eriyip güzel bir krema kıvamı alıncaya dek çırptık. Ve diğer malzemelerimizi de ilave ettik. Üzerine kabartma tozu ve vanilyamızı da ilave ederek tekrar çırpmaya devam ediyoruz. Kek hamurumuz artık hazır gördüğünüz gibi. 26 santimlik kelepçeli kek kalıbımızı getirelim ve tabanını biraz sıvı yağ ile yağlayalım. Ve hazırladığımız kek hamurumuzu kelepçeli kalıbımızın içerisine dökelim. Gördüğünüz gibi çok akışkan bir hamurumuz var. Hamurumuzun kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Tekrar un ilave etmeyin. Kalıbımızın içerisine aldığımız hamurumuzu 180 derecelik fırınımızda 35 dakika kadar pişireceğiz. Bu arada pastamızın muhallebisini hazırlayalım. Gerekli olan malzemelerimiz: 5 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şekeri, dileyenler için de Hindistan cevizi ve 2 su bardağı tepeli nişasta. Pişirme kabımızın içerisine, tenceremize unumuzu alıyoruz. Üzerine toz şekerimizi de ilave ediyoruz. Ve nişastamızı da ilave edelim. Hepsini birlikte birbirine iyice karıştıralım. Bunu yapmamızdaki sebep, sütü ilave edip de pişirmeye aldığımızda şekerimiz ve nişastamız çok çabuk eriyecek ve hiç topaklanma olmayacak, pürüzsüz bir muhallebi elde etmiş olacağız. Üzerine sütümüzü de ilave edelim ve biraz daha karıştıralım. Şekerimizi eritelim içerisinde. Artık ocağımıza alabiliriz. Ocağımıza aldığımız muhallebimizi karıştırarak pişirmeye devam edelim. Karıştırmayı bırakmayalım ve başından da ayrılmayalım lütfen. Muhallebimizin pişmeye başladığını karıştırırken
yoğunluğun artmasıyla anlayabileceksiniz. Ve üzerinde göz göz kabarcıklar olduğunda artık ocağımızı söndürebilirsiniz. Kekimiz de pişti ve fırından çıkardık. Kelepçeden de alalım. Gördüğünüz gibi orta kalınlıkta yumuşacık bir pandispanya kekimiz oldu. Ortadan keselim. Çok güzel yemyeşil bir pasta. Derince yuvarlak bir cam kase de olabilir veya farklı bir kap da olabilir. Her tarafını streç folyo ile kaplayıp getirelim. İçerisine kestiğimiz kekimizin bir parçasını yerleştirelim. Yeşil kısmı dışa gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ve bir bardak süt ile kekimizin her tarafını ıslatalım. Bunu meyve suyu ile de yapabilirsiniz. Ve pişirmiş olduğumuz muhallebimizi kekimizin ortasına iyice yerleştirelim. Hepsini dökelim. Ve bir kaşık yardımı ile de dağıtalım her tarafına. Diğer kek parçamızı da üzerine kapak olacak şekilde koyalım. Ve fazla gelen kenarlarını da keselim. Elimizle iyice bastıralım. Ve streç folyoyu sıkı sıkı kapatalım. Kapattığımız kekimizi buzdolabına götürelim ve dolapta en az 3-4 saat bekletelim. Dolaptan getirdiğimiz kekimizi artık folyodan ayıralım. Gördüğünüz gibi çok güzel, kıvamlı, nefis bir kek. Daha önce de söylediğim gibi kekimize yeşil uzaylı formu vermeye çalışıyoruz. Göz yapıyoruz ve ağız yapıyoruz. Bizim pastamız çok amatör bir yeşil uzaylı olacak ama sizler daha da güzel yapabilirsiniz ve çok daha güzel bir pasta ortaya çıkarabilirsiniz. Hazırladığımız göz ve ağız kısmına daha önceden çırpmış olduğumuz krem şantimizi yerleştiriyoruz. Gözlere birer adet de damla çikolata ile göz bebeği yapıyoruz. Ve ağız kısmını da aynı şekilde krem şanti ile dolduruyoruz. Pastamız çok amatör bir pasta oldu. Yani görüntüsü yeşil uzaylıya tabii ki çok benzemedi ama çocuklarımızın mutlu olması için onların isteğini yerine getirebilmek adına elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi pastamız artık hazır. Ve sevdiklerimize ikram edebilecek kadar lezzetli ve herkesin çok beğenisini alacağından da emin olabilirsiniz. Mutlaka bu güzel lezzeti sizler de hazırlayın ve sevdiklerinize tattırın. Tabii dış formunu dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Her tarafını krem şanti ile veya hazırlayabileceğiniz farklı meyveli soslarla da süsleyebilirsiniz. Bizim ıspanaklı kümbet pastamız bu sefer yeşil uzaylı formunda oldu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve pastamızı da dilimleyerek
İç formunu da size göstermek istiyorum. Tam kıvamında hazırladığımız muhallebimizi farklı pastalarınızda da kullanabilirsiniz. Oldukça lezzetli ve tam kıvamında nefis bir muhallebi tarifidir. Evet, gördüğünüz gibi pastamızın iç formu da mükemmel bir görünüşte ve lezzette. Yapacak olanlara tekrar kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğendiniz ise lütfen beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Sosyal medyanızda da paylaşırsanız daha çok kişiye tarifimizi ulaştırmış oluruz. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olarak gelecek olan yeni videolardan ilk önce sizler haberdar olun. Tekrar görüşebilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.